Merhabalar. Aslında bilim serisini belki daha ileri tarihlerde yapmayı düşünüyor olabilirdik. Fakat bu seriyi öne almamızı tetikleyen sebep NASA Hazretlerinin Artemis 2 ismiyle yeniden Ay projesini harekete geçirme faaliyeti oldu. Tabii bu bizi gerçekten tetikledi ve biz de artık herhalde bu tarz konulara girerek gerçekten bütün insanların uyuşturma politikasına yem olmadığını göstermek için bir sesle tabii ki biz olduğumuzu ortaya koymak için bu seriye başlama kararı aldık. NASA'nın kendi resmi sitesinden, resmi sosyal medya kanallarından Artemis 2 projesinin dahilinde yapılmış olan Orion uzay modülüne dair bir takım görüntüleri görebilirsiniz. Bakın şu anda görüyorsunuz. Bu modül Orion isminde. Yani tıpkı Artemis eski kendi atalarının tapındıkları Yunan tanrılarından birisinin ismi olduğunu serinin ilk kaydında size söylemiştik. Bu sefer de Orion isminin nereden geldiğini dilerseniz şöyle bir göz atalım. Sizler de bir tarama yaptırdığınızda Orion hakkında hemen temel bilgiler çıkacak. Bakınız, Antik Yunan'ın pagan mitolojik dinine göre Artemis tarafından göğe bırakılan dev cüsseli bir avcıdır diyor Orion için. Yani Artemis isimli tanrıları ile yakından alakalı bir Antik Yunan metaforu bulmuşlar. Sıradanmış gibi, aman canım ne var bunda diye geçiştirilecek şeyler olmadığını artık sizler de iyi biliyorsunuz. Ve elbette asıl konumuz dünyanın şekli. Tabii ki bu projeyle bir de neyi kuvvetlendirmeyi hedefliyorlar? Düz dünya üzerine yapılan kendilerince spekülasyonları yeniden gölgede bırakmak. Biz hem dünyanın hem diğer gök cisimlerinin, ayın, yıldızların şekliyle alakalı bu seferki kaydımızda sizlere belki de sizin de aklınızda olan bir takım düşüncelere mikrofon olmayı, belki de daha önce hiç düşünmediğiniz şeyleri düşündürtmeyi hedefliyoruz. Sizler de bizim tespit edemediğimiz, bizim gözümüzden kaçan bir takım şeyleri, görüşlerinizi beyan ederseniz, ister elektronik posta adresimize, ister yorumlar kısmında memnun oluruz. Dilerseniz o halde başlayalım. Hazreti NASA seneler içerisinde, yani 50 sene boyunca kendisine yöneltilen, aslında Ay'a gitmediler sıkıştırmasından kaçmak için ve tabii ki kendi yapılanmaları, bu aralar biraz Orta Doğu dedikleri o batakta saplandıkları için yeniden Artemis isimli bir projeyle Ay'a gideceğiz. Bu sefer Ay'ın yok işte karanlık yüzünü göstereceğiz size. Başta karanlık yüzüne inecekler filan sözler, söylentiler vardı. O da yalan oldu. Sen aydınlık yüzüne indiğini ispatlayamamışsın ki bir de karanlık yüzüne ineceksin. Tabii o işin bir çıkmaz sokak olduğunu gördüler. Hiç olmazsa etrafında bir tur atarız. İşte dümenden bir takım görüntüler. Hem bir yandan da dünyanın şeklinin yeniden işte bizim söylediğimiz gibi olduğunu, aslında dünyanın o et ekmek kafalı komplo teoricilerinin dediği gibi düz olmadığını, küre şeklinde olduğunu, misket şeklinde olduğunu yeniden insanların gözüne sokarız. Bu şekilde ispatlamış oluruz dediler ve bu görüntüleri hemen sözde uzay modülü Orion'dan servis ettiler. NASA'nın kendi resmi site ve sosyal medya hesaplarından, broadcasting'den bakın ve canlı yayınlardan servis ettiler. Bütün dünyaya 10 yıllardır yok işte elips şeklinde, yok tutmadı o geoid şeklinde dediler. Ondan sonra bütün fotoğrafları 360 derece tam böyle kusursuz bir bilye, bir misket gibi kusursuz bir küre şeklinde servis ettiler. Bu tutarsızlıklarına kardeşim siz hem elips diyorsunuz, yok geoid diyorsunuz, ondan sonra kusursuz bir küre fotoğrafı servis ediyorsunuz gözümüzün önünde. Bu ne iş yani, sizin hangi söylediğiniz doğru diye sorgulayacak adamlar da pek fazla çıkmadığı için, çıkanlara da deli yaftası yapıştırdıkları için veya tabii bütün akademi ve medya sistemi kendi ellerinde olduğundan ötürü o öyle hakim kalmış gibi oldu. Fakat artık biz de bunu yüksek sesle dillendireceğiz. NASA'nın dünyanın şekliyle alakalı çelişkili açıklamaları, çelişkili
böyle ders kitaplarına, ansiklopedilere sokmuş olduğu bilgilerin yanı sıra 1972'den günümüze kadar yayımlamış olduğu sözde fotoğraflarda da tutarsızlık olduğu çok açık. Hem renk hem ton yönünden bakın. Photoshop programlarıyla düzenlendiği çok belli olan, ki bununla alakalı önümüzdeki dakikalarda daha fazla malumat vereceğiz. Bakın 8 tane küre görüyorsunuz. Bu kürelerin hiçbiri de birbirine benzemiyor. 6 Nisan'da Artemis 2 astronotlarının bakın ayın etrafından geçerken güya çekmiş oldukları dünya fotoğrafı olduğunu iddia ediyorlar. Bakın ayın etrafından dönerken yakalamış oldukları ilk fotoğraf olduğunu iddia ediyorlar. Seneler geçse de NASA tarafında bir şeyler değişmiyor gördüğünüz gibi. Bu da yine 6 Nisan'da çekmiş olduklarını iddia ettikleri ayın fotoğrafı. Yani ne kadar tertemiz bir görüntü, ne kadar tertemiz çekmişler, öyle değil mi? Bakın uzay boşluğunda güya böyle bir fotoğraf elde etmişler. NASA tarafında işler aynı gidiyor gördüğünüz gibi. Düz dünya deyince olayı egzajere etmek için, yani bu iddiayı internette arama yaptığınız zaman düz dünya ile istihza eden, alay eden bir takım görüntülerin yüklenmiş olduğu ve daha doğrusu ana sayfalarda onların size sunulduğu, o tarz görsellerin çıkarıldığını göreceksiniz. Yok işte onların Antarktika teorisi bu şekilde, yok işte gök kubbe teorisi bu şekilde, ama her zaman bir uzay boşluğuna tırnak içinde yerleştirilmiş, yani kenarları olan, kenarına geldiğiniz zaman aşağıya düşeceğiniz bir dünya modeli ya da işte bu şekilde poğaça şeklinde, yok düz değil poğaça veya üçgen ya da belki işte dikdörtgendir şeklinde sulandıracak bir takım iddialar, bir takım cümleler karşınıza çıkacaktır veya çıkması muhtemel. Tabii bunlar hep hakikatleri sulandırmak veya bu hakikate ulaşmış insanları, daha doğrusu o insanlara şüphe veya deli nazarıyla baktırmak gibi görünüyor. Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da milyonlarca insan dünyanın düz olduğuna inanırken, yani bir o kadar daha başka kıtalarda olduğunu düşünün ki bu istatistikler illaki karartılıyordur. Yani yeryüzü modelinin bu görmüş olduğunuz şekillere benzer halde olmaması için ne sebep var acaba? Yani bu görmüş olduğunuz şekillerde, üstelik kadim kitaplarda yeryüzünün şekli, semalar değişik, yani daha doğrusu günümüzde ders kitaplarında veya ansiklopedilerde olmadığı halde resmedilmiş ki bunlar insanların mukaddes dediği kitaplarda, dini kitaplara daha doğrusu paralel olacak şekilde bir görünüm arz ediyor. Modern bilim denen şeyin dinlere savaş açtığını düşünürsek, kadim dinlerden doğan bilime savaş açtığını düşünürsek, elbette bunları safsata veya gerilik veya ilkellik olarak nitelemesi tabii olacaktır. Bir de ondan sonra din bilim çatışması adı altında bir çatışma üretiyor kendince. Ya kardeşim, sen din ile çatışıyorsun. Yani din ile çatışan sensin. Kalkıp yani ben bilimim diyorsun. Seküler bilimim, laik bilimim diyorsun. Ondan sonra din ile bir savaş başlatıyorsun. Ve suni bir din bilim çatışması başlatıyorsun. Sanki dinler hiç terakki öngörmüyormuş veya tavsiye etmiyormuş gibi, yerinde saymayı emrediyormuş gibi böyle bir matematik kurguluyorsun. Dine savaş açıp din bilim çatışması adı altında bir münazara konusu üretiyorsun kendince. Dünya düzse kenarı nerede diye soruyorlar. İlla ki bir kenarı mı olması lazım ya da ulaşılabilecek bir kenar mı olması lazım düz dünya modelinde? Düz dünya fikriyle sizi tanıştırdıklarında ya da düz dünya kara propagandası yaptıklarında sizin karşınıza hep bu şekilde tasvirler çıktığı için peşin hüküm sahibi olmanızı istiyorlar. Hep bu şekilde tasvirler çıkarıyorlar. Şu anda en çok kabul gören modelde Antarktika bir kıta değil, okyanusları içinde tutan buzdan oluşmuş 360 derecelik bir kara parçası. 1892 yılına ait Gleason haritasına baktığımızda üzerinde şöyle bir ibare var olduğunu görüyoruz. Bilimsel ve pratik olarak doğru. Bu haritada Antarktika buz çemberini görüyoruz. Gleason haritası
Basit olarak izah edilecek olursa zamanda geriye doğru gittikçe milattan önce 1000 senesine kadar uzanan Azimuthal Equidistant haritasının bir yansımasına benzer. Birleşik Devletler Jeoloji Araştırma Birimi USGS'in resmi haritasıdır. Ve ayrıca Birleşmiş Milletler resmi logosu gördüğünüz gibi. Dünyada bilinen en eski küre model 1492 senesine aittir. Bu aklınızda tutmanız gereken bir husus. Çünkü birçok kişi Azimuthal Equidistant haritasının kürenin düzleştirilmiş versiyonu olduğunu tartışıyor. Oysa ki aslında küre gerçek düz dünya haritasının yuvarlanmış halidir. Eğer düz dünya haritası daha önce geldiyse ve bir sorun çıkarmadan küreye dönüştürülebiliyorsa, o halde bu durum size küre aldatmacısının nasıl başarıya ulaştığı hakkında bir fikir verebilir. Bir kenar olup olmadığına geri dönersek, Antarktika buz duvarlarının arkasında bir kenar olduğu ile alakalı hiçbir delil yok. Ama birçokları belki de üzerinde yaşadığımız gezegenin son derece büyük veya muhtemelen ucu bucağı bilinmediğini veya ucu bucağı olmadığını ileri sürüyorlar. Bu iki senaryoda da daha fazla kara parçalarının insanlardan gizlendiğini varsaymak niçin mümkün olmasın? 1954 senesinde keşif konusunda uzmanlaşmış Amerikan donanma subayı Amiral Richard Byrd bir röportajda şunları söyleyecekti. Gariptir ki bugün dünyada insan gözünün görmediği Amerika kadar büyük bölgeler var ve bu Güney Kutbu dediğimiz yerin ötesinde bulunuyor. Hala henüz keşfedilmemiş bu kadar büyük yerler olmasının oldukça şaşırtıcı olduğunu düşünüyorum. Antarktika'yı geçince daha fazla, yani buzulları geçince daha fazla kara parçası olduğunu iddia ediyordu Richard Byrd bu röportajında. Eğer bu yerleşim arazisi küre üzerinde olsaydı Hint Okyanusu'nda olması gerekecekti. Yeni keşfedilmiş 1907 senesinde yayımlanan bir gazetede bulunan eski bir Budist haritası. Şu anda onu görüyorsunuz. Daha fazla kara parçasını barındıran engin düzlem fikrini destekliyor gibi görünüyor. Bakınız, dünyada bize gösterilen kıtalar ve buzulların ötesindeki kara parçaları. Bir diğer soru, eğer dünya düzse güneş nereye gidiyor? Güneş ne doğar ne de batar ama saat yönünde doğudan batıya doğru seyahat eder ve perspektiften dolayı doğuyor ve batıyor gibi görünür. Güneş ufukta insan perspektifinin ufuk noktasında, gökyüzünün yerle buluştuğu noktada gözden kaybolur ve Güneş 93 milyon mil uzaklıkta değildir. 93 milyon mil bize anlatılan şeydir. Aslında Güneş çok daha yakın ve daha küçüktür. Güneşten kaynaklanan ışık günlük seyahatini yapar gibi düzlemin sadece yaklaşık yarısını aydınlatır. Bir diğer soru, düz dünyanın altında ne bulunuyor? Bu tabii ki de cevaplanması çok zor bir soru. Ancak birçok kişi dünya düz de olsa, küre de olsa yine de uzayın ya da uzay denilen bir şeyin ortasındaymış gibi olması gerektiğini varsayıyor. Bu da bir diğer yanılgıdır. Yani illaki uzay diye bir boşlukta dünyanın salınıp gittiği veya dönmekte olduğu yanılgısı ya da anlatısı ya da mitolojisi.
Birçok dini metinler dünyanın sabit ve üzerinde yerleştiği temelleri ve bunu destekleyen sütunları olduğundan bahseder. Kısacası bu tam olarak cevabı bilinemeyen suallerdendir. Ama hareketsiz olduğunu, günlük deneyimlerimizden anladığımız kadarıyla apaçık bir şekilde yere sabitlenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yukarı bakınca gördüklerimiz bizim etrafımızda daireler çizen ışıklı bir takım sema cisimleri, gök cisimleridir. Şimdi bunlar düz dünyanın altında ne var, içinde ne var diye sorgulayana kadar kendi küre modelleri içerisinde söylenen şeylerin olup olmadığını hakikaten bir sorgulamaya kalksınlar bakalım. Kendilerine ansiklopedilerde, okul kitaplarında böyle güzel alımlı grafiklerle çizilen kabuk, işte manto, magma, dış çekirdek, iç çekirdek yapısının nasıl keşfedildiğini, nasıl keşfedilebileceğini veya keşfedilmesinin mümkün olup olmadığını önce bir sorgulasınlar. Böyle karpuz keser gibi kesmişler bir küreyi. Bilgisayar grafiğinde veya maketlerde böyle gösteriyorlar bedavadan. Acaba hangi teknolojiyle yüzlerce hatta binlerce kilometre derine inip dünyanın yapısının küre olup da bu şekilde olduğunu, bu şekilde katmanlaştığını nasıl ispat edecekler? Yani hangi teknolojiyle keşfedebildiler, hangi teknolojiyle görebildiler? Bilindiği üzere su kuyusu açma çalışmaları yapanlar metrelerce derinliklere inerler ve ne kadar derinlerden su bulurlarsa bulsunlar ekseriyetle soğuk kuyu suyu çıkartırlar. Veya bazı yerlerde petrol çıktığı olur. Şimdi Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu bir haberde bakın Manisa'da yaklaşık 5 kilometre derinlikte keşfedilen magma odasında püskürme riski tespit edildi. Başlıklı bir haber var. Yani tanımlarına baktığınızda magma ile alakalı daha doğrusu bilgilere baktığınızda 1 ila 10 kilometre arasında magma tabakasının katmanlarının başlayabileceği bilgisi veriliyor bize. Bu durumda Kola Yarımadası'nda zamanında Rusya'da bir kola kuyusu, kola sondajı projesi başlamıştı ve bu proje 1970'lerden itibaren gele gele yaklaşık 12 kilometre, 12 kilometreyi hatta biraz daha geçen bir derinliğe sonda vurulabildi ve buldukları en derinde suya doymuş kayalar oldu. Yani yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde bile suya rastlıyorlar. Yani soğuk sulara rastlıyorlar. Bu durumda şimdi magma odaları ya da magma katmanlarının 1 ila 10 kilometre arasında baş gösterebileceği ki magma ısısının kaç yüz derecelerde olduğunu da düşünürsek hesaba katarsak yani 1000 derecelere yakın bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Bu durumda bu kadar 12 kilometreyi aşkın bir derinlikte nasıl buz gibi suya ulaşılabiliyor diye biz de soruyoruz. Yani yerin derinliklerine gidildikçe bunların iddiasına veya teorilerine göre yer kabuğunun ısısı ve tabii ki çıkan maddelerin sıcaklığının çok fazla olması gerekiyor. Yani vurulan sondaların erimesi gerekiyor. Bunların yine iddialarına göre. Ancak soğukluğa da rastlanıyor bir yerde. Demek ki kardeşim sizin işte dış manto, iç manto magmaydı. 1000 santigrat derecenin üzerinde böyle ısılar filan. La Fontaine'den masallar olmuş oluyor. Yani soğuktan donuyor yani aygıtlarınız. Kola Kuyusu projesi Rusya'daki Kola Yarımadası'ndaki uzun seneler yeryüzünde karadan yapılan en derin kuyu açma projesi olarak yer alıyor. Fakat günümüzde onu geçen işte Katar'da ve Rusya'da başka kuyularda oluyor. Kola süper derin boru hattının veya Kola Kuyusu projesinin 1990'ların sonlarında ekonomik zorluklar nedeniyle durdurulması ve 2005 senesinde kaynak yetersizliğinden tamamen kapatılması ise bir soru işareti, başka bir soru işareti. Yani 2008'de bulunduğu yer tamamen terk edilen hurdalık bir yer haline geliyor bakın görüntüde gördüğünüz üzere. Şimdi acaba hakim yapının
küre modelde, dünyanın küre modeli üzerindeki bir takım iddiaları dünyaya belletmek istediği bir takım bilgilere aykırı bir şey mi bulundu da kapatıldı? 2005 senesinde tamamen hurdalığa çevrildi. Yani tamamen açıklanmayan, bütünüyle izah edilmeyen şeyler var bu projelerde. Gizli saklı şeyler var. Çünkü çok önemli projeler baktığınızda 12 kilometre yeryüzünün dibine doğru vurulan sonda da az bir mesafe değil. Buna rağmen okul ders kitaplarında bunlara dair herhangi bir şey göremiyoruz. Yani buralar tamamen bir soru işareti. Anca işte kayısı kıvamında veya karpuz küresini böyle kesip dörtte birini iç çekirdek, dış çekirdek, iç manto, dış manto aynı ezber bilgilere devam. Eski antik İbrani kainat anlayışına göre üzerimizde ve altımızda büyük derinlik diye bilinen sularla çevriliyiz. Dünyanın çekirdeği bir spekülasyondan başka bir şey değildir. O halde dünyanın altında ne var? Bu hala hepimiz için cevabı bilinmeyen bir sual. Peki ya gemiler, tekneler ufukta nasıl yok oluyor? Madem dünya düz. Bu da insan perspektifinden kaynaklanmaktadır. Ufkun ötesine gitmiyorlar. Ufkun içine gidiyorlar. Bizim görüş açımızın ötesine doğru hareket ediyorlar ve ufuk noktasını geçiyorlar. Ama gemiler ve tekneler dürbünle, teleskopla, zoom özelliği iyi olan lenslerle veya kameralarla kolayca yeniden görüş açısına geri getirilebilir. 120 bin feet yükseklikten neden fark edilebilir bir eğim görülememektedir. Ama birçok insan eğimin yerden tekneleri izlerken görülebileceğini varsayıyor. O halde bu weather balonları niçin bu eğimi bir türlü göremiyor? Birçok insan bu balonlardan gökyüzüne fırlatıyor, stratosfere kadar yükseliyor. Ancak ufuk çizgisinin yine de hiç değişmediğini görüyoruz. JW Astronomi kanalının sahibi bu bilim aşığı Alman genç burada uzaya göndermek için meteoroloji balonu da denilen weather balon nasıl tasarlanır? Ekipmanların kurgulaması nasıl yapılıyor? Nasıl birleştiriliyor? Bakın hepsini tek tek gösterdiği bir videosu var. Epey de izlenmiş bu arada. Seneler önce çektiği, yaklaşık 10 sene önce çektiği bir video. İpuçları işte stabil kalması için ne yapacak? Bakın bir köpüğe oturtmuş kamerayı burada görüyorsunuz. Herkesin yapabileceği bir deneyi burada anlatıyor. Daha sonra deney günü için rüzgarsız, güneşli bir havayı, açık bir havayı seçiyor. Burada bakın boş bir arazide tarladan balonu yukarıya doğru bırakıyor ve yaklaşık 3 saat boyunca sürecek ve çekim yapacak. Deneyi böylece başlamış oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey deneyin, daha doğrusu balonun havalanmaya başladığı ilk 15 dakika içerisinde çok süratli kat etmesi yukarıya doğru ve daha sonra giderek hızının yavaşlaması. Eğer yer çekimi diye bir şey olmuş olsaydı balon ilk kalkış sırasında çok daha yavaş hareket edip yani giderek daha hızlanması gerekiyordu yukarıya doğru. Fakat tam tersi oluyor. Burada tabii çok uzun sürdüğü için çekim size kare kare göstermek durumunda kaldık. İlk 15-20 dakika içerisinde çok hızlı bir şekilde yukarıya seyreden balon giderek tabii gök kubbe basıncının olması sebebiyle yavaşlıyor. Hatta yaklaşık 2 saatten sonra neredeyse stabil kalıyor. Yani yukarıya artık tırmanamıyor daha doğrusu. Ufuk çizgisinin de nasıl sabit kaldığını görüyorsunuz. Küre bir modelde ufuk çizgisinin aşağıda kalması gerekiyordu giderek. Bu deneyde gözümüze çarpan başka hususlar var. Mesela bulutların üzerinde chemtrails aktivasyonunun devam ettiğini görüyorsunuz. Bakın şeritler halinde püskürtmeler oluyor. Yine Almanya'da da olduğunu görmüş oluyoruz.
Bir de güneşin bize söylenen kadar böyle uzaklıkta olup olmadığı meselesi var. Ve balon yükseldikçe dünyanın küreliğine dair herhangi bir şey, eğimine dair herhangi bir şey görmememiz. Yani ufuk ne kadar bu görüş mesafesi, görüş ufku genişlese de herhangi bir küre ya da eğim görmüyoruz. Tabii balık gözü lens eğer kullanılmış olsaydı insanları aldatmak için elbette daha farklı bir netice varmış gibi bir vaziyet ortaya çıkardı. Ancak düz bir kamera kullandığınızda bakın standart, normal, hiç lensiyle açısıyla oynanmamış bir kamera yeryüzünün alabildiğine düz olduğunu görüyoruz bu deneyde. Yaklaşık 3 saatlik bu deneyin 1 saat 50 dakikasından sonrası balonun neredeyse yükselmediğini, yükselemediğini daha doğrusu görüyoruz. Bu apaçık bir gök kubbe basıncının, daha doğrusu sizin daha fazla yukarıya gitmenizi engelleyecek bir sistem, bir yapı olduğunu, Allah tarafından konulduğunu ve bu sayede bir sonraki kayıtlarımızda işleyeceğimiz aslında o göndermiş olduğu roketlerin dümdüz o hedefledikleri yere gidemediklerini ve baş kısımlarının eğilerek, tabi göreceğiniz gibi önce semaya paralel bir halde gittiğini, daha sonra da okyanuslara veya boş arazilere düşürüldüğünü göreceğiz. İnşallah o bundan sonraki kayıtlarımızın konusu. Tabi yani okyanusta belirli yerlere ya da dünyada belli kara parçalarına herhangi bir insanın girişinin yasak olma sebeplerinden birisi de bu olduğunu söyleyeceğiz. Görüyorsunuz 3 saat öncesi ve 3 saat sonrasının ufuk çizgileri aynı. Geriye sarıp başa alıp bakabilirsiniz. Bu dünyanın şeklinin gerçekte ne olduğuna dair insanlara bir fikir vermeli artık. Yani size ansiklopedilerde, mevcut ansiklopedilerde veya ders kitaplarında anlatıldığı şekilde mi, yoksa yaptığınız basit deneylerde de görebileceğiniz üzere düz bir satı halinde mi? Bir başka soru, peki ya dünyanın fotoğrafları? Tamamı açıkça bilgisayarda oluşturulmuş çizimler, bir takım görüntüler. 1972'de Apollo 17'den çekildiğini iddia ettikleri bu resmin gerçek olduğunu iddia ediyorlar. Aynı zamanda 2015'te çekildiğini iddia ettikleri bu fotoğrafın da gerçek olduğunu iddia ediyorlar. Ama NASA çalışanı Robert Simon bize bunları nasıl oluşturduklarının ipuçlarını 2002'de Blue Marble 2.0 yaratırkenki deneyimlerini anlatırken şöyle veriyor. Şimdi ona Bay Blue Marble diyor. Bir röportajında diyor ki alçak yörünge üzerinden yarım kürenin tamamını, kürenin bir tarafını gösteren bir fotoğraf en son 1972 senesinde Apollo 17'den çekilmişti. NASA'nın Dünya Gözlem Sistemi yani EOS uyduları dünyanın sağlığını kontrol etmek amacıyla tasarlanmıştır. Dünyanın sağlığını tırnak içinde. Nihayet 2002'de tüm dünyanın anlık görüntüsünü yapabilmek için yeterli veriye sahip olduk ve böylelikle yaptık. 2002'de Blue Marble 2.0 NASA'dan Rob Simon yapmış. Bakın Simon'un işi öncelikle verileri toplayıp bunlardan resim yapmak. Evet, bu birkaç farklı araçtan toplanmış kompozit verilerin resimlere dönüştürülmesi. Ve aslında bulutları kaldırmak zorundaydık diyor sözüne devamla. Ve bulutlar geri eklendi sonradan. Küçük bir problem vardı burada. Çünkü her yörünge arasında çok hafif bir aralık vardı. O nedenle bazılarının üzeri boyandı, Photoshop yapıldı ama yapılmak zorundaydı ve atmosfere benzeyen bir başka tabaka vardı diyor. Bakın sözüne devamla. Burada bu küçük parlak ışık noktası var. Yansıtıcı parlak nokta deniyor ve bu güneş ışığının su üzerindeki yansıması. Bunlar parçalar ama hepsini bir anda bir araya getiremezdiniz. Ve gerçekçi görünmedi. Düz görünüyordu.
bulutların bir nevi içi görünüyordu. CMD/Z tuşunu oldukça sık kullanmak zorunda kaldım diyor. Yani oldukça fazla geriye almış yaptığı işleri. Maalesef astronot değilim. Mekikle, roketle hiç bir yere de gitmedim. Ama bu resimlere defalarca baktım. Yani büyük ihtimal NASA'nın kendisine ısmarlamış olduğu resimlere defalarca bakmış. Bir şekilde özünü almaya çalıştım. Photoshop yaptım ama yapılmak zorundaydı. Photoshop yapıldı ama yapılmak zorundaydı. Photoshop yapıldı ama yapılmak zorundaydı. Peki dünya düzse niye diğer gezegenler yuvarlak görünüyor? Ve benzeri sorular. Bakın amatör bir görüntü şu anda. Merkür, Venüs amatör bir görüntü. Amatör teleskopla çekilmiş. Mars görüyorsunuz bakın. Amatör bir çekim. Profesyonel düzeydeki kameralarla alınmış amatör Jüpiter görüntüsü. NASA'nın resmi gezegen ve yıldız resimleriyle karşılaştırırsanız gayet açıktır ki NASA'nın bütün görüntüleri bilgisayar ortamında oluşturulmuştur. Tıpkı dünyanın fotoğrafları gibi. Sözde gezegenler ve yıldızlar bize söylendiği gibi olmayabilir mi? Dünyanın yuvarlaklığını, gökyüzünde gördüğünüz ışıklı nesneleri ayağınız altındaki dünya ile karşılaştırarak kanıtlamaya çalışmak mantıklı mı? Yani semada gördüğünüz daire şeklinde bir aydan yola çıkarak o halde dünya da bu şekilde olmak zorunda demek ne kadar mantıklı? Dünyanın hiç gerçek bir fotoğrafı da ayrıca olmadı ve hareketi de kanıtlanamadı. Düz ve hareketsiz bir düzlemde olduğumuz ve gökyüzündeki her şeyin bizim etrafımızda döndüğünü varsaymak daha mantıklı olabilir mi? Dünyanın etrafını gemiyle dolaşmak düz dünyada nasıl mümkün olabilir sorusu. Gayet basit. Doğu batı yönünde seyahat edebilir ve sonunda tam olarak başladığınız yere dönebilirsiniz. Dünyanın yüzü bir saate benzer. Aslında saatler de dünyamızın gerçek görünümüne göre dizayn edilmiştir. Eğer pusulayı doğu boyunca yeterince takip ederseniz tam bir çember çizmiş olursunuz. Batı yönünde yeterince yol alırsanız da aynı şey olur. Daha önce de söylediğimiz gibi düz dünya haritası küre modelinden çok önce vardı ve kolaylıkla küreye dönüştürülmüştür. Yani küre üzerinde yaptığınıza inandığınız her şey aslında düz dünya üzerinde olmuş oluyor. Nasıl oluyor da Ay güney yarımkürede ters görünüyor? Bu da açıklaması çok kolay. Bir diğer husus, bir kişi dünyanın kuzey kısmındayken Ay'ı şu açıdan görüyor. Dünyanın güney kısmındayken ise Ay bu şekilde görünüyor. Bu açıdan bakıyorlar. Birbirinin tersi bir açıdan bakıyorlar. Hepsi bu. Ayın bir resmini oturma odanızın merkezine yapıştırdığınızı düşünün. Odanın bulunduğunuz yerine göre Ay farklı görünecektir. Bu soruyu düşünürken Ay'ın yüzeyinin hiç değişmediğini aklınızda tutun. Küre dünya modelinde diğer tarafını görebilmemiz gerekiyordu ama diğer tarafını hiçbir zaman göremiyoruz. Peki ya mevsimler nasıl oluşuyor? Güneş yakın ve küçüktür. Düz dünyanın çevresinde ve yukarısında spiral şekilde çember çizerek dolaşır. Yengeç dönencesi üzerindeyken kuzeyde yaz ayları, Oğlak dönencesi üzerindeyken de kuzeyde kış ayları olur. Yani Güneş kuzey kutbundan yani düz dünyanın merkezinden uzaktayken kuzeyde kış, güneyde de yaz olur. Güneş bize söylendiğinden daha küçük ve daha yakın olduğundan ötürü mevsimleri yaşayabilmemiz çok daha mantıklı geliyor. Eğer Güneş 93 milyon mil uzaklıkta olsaydı ve 400 bin milin üzerinde bir yarıçapı olsaydı, ısı dalgalanmalarını deneyimlememiz çok zor olurdu. Peki Coriolis etkisi? Coriolis etkisinin dünyanın dönmesinin bir neticesi olduğunu ve bunun dünya üzerinde hareket eden objenin sapmasının sorumlusu olduğunu söylüyorlar. Kuzey yarımkürede sağa doğru ve güney yarımkürede sola doğru.
Ancak problem şu, hortumlar ya da lavabodaki suyun hareketi her zaman önceden tahmin edilemez. Her iki yarımkürede de her iki yöne doğru dönebildikleri gayet iyi biliniyor. Ayrıca Coriolis etkisinin sahte olduğunun kanıtı olan bir diğer çelişki de dünya üzerinde uçan hiçbir aracın bunu hesaplamak zorunda olmamasıdır. Saatte 17 mil hızla giden bir mermi bu etkiyi hesap etmeliyse, o halde saatte 550 mil hızla giden bir uçak da kesinlikle bu etkiyi hesaplamak zorundadır. Bizlere hep atmosferin de dünyanın dönüşüyle birlikte döndüğü söylendi. O nedenle uçakların bundan etkilenmediği söylendi. Peki mermi neden etkilensin? Özellikle de uçaklardan çok daha hızlı giderlerken. Sonsuz uzaklığı neden göremiyorum? Dünya düz ise bir takım şeyleri görmesi gerekirken neden göremediğini merak eden kişiler için bana neden Everest Dağı'nı dünyanın herhangi bir yerinden göremiyorum diye mesela sorulabilir. Ayrıca Amerika'nın doğu kıyılarından İspanya'yı neden göremiyorum diye soruyorlar. Kir, toz, çiğ, yağmur, hava kirliliği, duman, bulut, sis, pus, kar ve benzeri meteoroloji olayları var bir defa. Görüşünüz algınızın ufuk noktasıyla sınırlıdır. Bunlar olmasa bile görülebilirlik derecesini kontrol edebilirsiniz. Hiçbir meteoroloji olayı olmasa bile insan gözünün kapasitesi ve menzili sınırlıdır. Düz Dünya'daki Küre Kafalar kanalının moderatörü Yusuf Yazıcı bir seferinde teleskobunu alarak İbrahim Terzi ile birlikte Pendik sahilden Yalova'ya doğru giden vapurları teleskopla incelemek için bir deney yapmaya karar veriyorlar. Düzcü dayı İbrahim Bey ve Yusuf Yazıcı da gerçekten kıymetli bağımsız araştırmacılar. Tabi bu arada düz dünyada küre kafalar var, evet doğru. Yalnız Yusuf hocam o göbek nedir yani, o nasıl bir küredir yani. Derhal o göbeği de düz hale, dünya gibi düz hale getirmeni buradan tavsiye ediyoruz diyormuşuz. Neredeyse bakın deniz seviyesine sıfır denilebilecek bir noktaya konumlanıyorlar. Yani hadi olsun en fazla 1,5 metre teleskoplarıyla bu şekilde konumlanıyorlar ve çıkacak ilk vapuru, ilk gemiyi gözlemlemeye başlıyorlar Pendik sahilden Yalova istikametine doğru. Burada vapurun çıkış zamanından çok fazla süre geçmeden ki bir halini görüyorsunuz, fakat yine de uzak, yani insan gözüyle uzakta ufak görülen bir yerde teleskopla bakın bu şekilde, tabi biraz iri görünüyor gemi. Vapurun artık çıplak gözle görülmesinin mümkün olmadığı bir uzaklıkta bazen teleskopun görüşünü bile zorladığı dakikalara giriliyor. Çünkü sis var, nem var, buhar var o kadar. Fakat Yalova sahile yaklaştıkça yeniden bir görünüyor, bir kayboluyor şeklinde bir durum var. Ancak tamamen gözden kaybolmuyor. Deneyin sonlarına doğru bakın, çok dikkatli baktığınızda geminin hala görülmekte olduğunu, hatta Yalova'daki binaların bile teleskopla görünmekte olduğunu siz de fark ediyorsunuzdur. Tabii bu bize neyi gösteriyor? Öncelikle Pendik-Yalova arasındaki mesafeye bakalım. Hadi diyelim ki buradaki yaklaşık 50 kilometre bir kısmını karadan gitmek suretiyle kat ettiğiniz yol. Yani sahilden sahile gidişiniz bunun yarısı kadar olsun. Yani 20, 25 veya 30 metre olarak hesaplayalım. Normalde dünyada bu kadar mesafe kat ettiğinizde küre modele göre, küre iddiasına göre ne kadar bir eğim olması gerekiyor? Bakalım. Küreci aklın Türkiye'deki mikrofonlarından en bilinenleri arasında olan Evrim Ağacı'na göre, Evrim Ağacı'ndan Hazreti Çağrı Mert Bakırcı'nın açıklamasına göre, bakınız gayet bilimsel açıklamasına göre 20 kilometrede yaklaşık 32 metre, 50 kilometrede ise yaklaşık 200 metre kadar bir eğim olması gerekiyor. Biz az evvel baktığımız haritada gösterilen kilometreyi onların lehine olarak 20-25 kilometre civarında tuttuğumuzda bile yaklaşık 30 ila 40 metre arası en az bir eğim olması gerekiyor. Vapurun çıktığı Pendik sahilinden Yalova'ya kadar yaklaşık olması gereken eğim miktarı en az 30-40 metre civarı, ki bu birçok cami minaresinden bile daha uzun, epey bir mesafe yapar. Yani eğim için epey bir uzunluk demek ki siz
ortalama deniz seviyesine yakın yeryüzüne paralel yerleştirdiğiniz bir teleskopla 30 metrelerde, 40 metre eğimlerde artık istediğiniz kadar tabii yakınlaştırma özelliği iyi olsun o teleskopun, giden bir gemiyi görmeniz mümkün değil. Yani onların dediği gibi geminin önce bacası görünecek, sonra da kendisi yavaş yavaş artık görünmez olacak bir hale gelmeli ve bu deney kürecileri haklı çıkaracak şekilde sonlanmalıydı. Ama bırakın vapuru, yani Yalova sahili bile gayet teleskopun görüntüsünün kameraya verilmesi suretiyle biraz bulanık da olsa görülüyor. Ve Yusuf Yazıcı ile Düzcü dayı İbrahim Bey, bakın efsanelerin deneyi bitmiştir diyerekten ağır çekim halinde teleskoplarını toplamışlar. Gün batımına doğru yol alıyorlar. Düz dünya dini bir inanış mı? Ya da dini bir dogma mı? Böyle söylüyorlar. Böyle söyleyebilirler. Ancak düz dünya modelini savunanların çoğu herhangi bir dine inanmıyor bile. Hiçbir şeye inanmıyorum veya ateistim diyenlerin birçoğu düz dünya modelini savunuyor. Gerçekleri kendi gözlemleriyle veya deneyleriyle bulmaya çalışan insanlar bunlar. Hiç şüphe yok ki ne olursa olsun mukaddes denen kitaplar dünyanın sabit olduğu tezini destekliyor. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere kadim kitaplara bakıldığında düz dünya modelinin desteklendiği görülecektir. En azından Kur'an-ı Kerim'den bulabileceğimiz delillere dair belki bir başka kaydımızda ayrı bir bölümle karşınızda olabiliriz. Eski Ahit'te Enok kitabında, Enok bölümünde düz, sabit ve kapalı dünya modeli gayet detaylı bir şekilde açıklanıyor. Yahudilik ve Hristiyanlıktan önceki Babil, Mısır, Maya, İskandinav, Hindu gibi birçok din ve medeniyetler düz ve sabit dünya modelini destekleyen inançlara veya bilince sahip. Buna rağmen düz dünya fikri önümüze getirildiği zaman gülmeye başlıyoruz. Düz dünya toplulukları bir nevi sınırlama birimi olarak tasarlandı veya düz dünya için toplanmış insanlar başka türden komplo teorileriyle savunmuş olduğu bir takım şeyler sulandırılarak verilmeye çalışıldı. Bu büyük internet yapılanmaları ve medya yapılanmaları eliyle yapıldı aslında. Bu konunun içine başka konular katılıp sulandırılması veya abartılarak veya aslı astarı olmayan konularla karalanması veya bir kara mizah unsuru olarak gösterilmesi. Bazı şeyleri doğru söylerken diğer konularda yalan söyleyip konuyu aptalca gösterip sizi yanlış yöne doğru yönlendirmeyi sağlayan internet bekçileri gibi birçok düz dünya araştırmacısı, içerik üreticileri ve aktivistler sayesinde her gün daha çok insan bu büyük NASA aldatmacasına karşı uyanıyor. Bütün bilim adamları, pilotlar ve hükümet de işin içinde mi? Hayır, birçok bilim adamı, pilot ve hükümet görevlilerinin de tıpkı bizler gibi beyinleri yıkandı. Okul sıralarında ne zaman günlük işlerini yapsalar sanki dünya kesinlikle küreymiş gibi çalışıyorlar. Eğer bu insanların bir kısmı dünyanın düz olduğunu biliyorsa bile işlerini kaybetmek, itibarlarını yitirmek korkusuyla bunu dile getirmekten çekinirler. Ortalama bilim adamları yaptıkları her şeyi küre dünya modeline göre hesaplayarak yaparlar. Böyle yapmak zorundalar. Pilotlar için ise onların zaten işinin birçoğunu bilgisayarlar yapar. Yaptıkları işi elbette hafife almıyoruz. Ayrıca pilotlar rotalarında sık sık rotasyona tabi tutulurlar ve bu da dünyanın gerçek kara parçalarını anlamalarını güçleştirir. Yani dünyayı bir bütün olarak kavramalarına müsaade edilmez. Yüksek düzey NASA görevlileri dışında hükümet görevlileri ve politikacıları ele alırsak onların bundan haberdar olmadığını ve bu yalanı bilmeden sürdürdüklerini varsaymak daha doğru olacaktır. Dünya nüfusuyla karşılaştırınca çok az sayıda insanın düz dünya ile alakalı aydınlanmış olduğunu, en azından sorgulamaya başladığını görüyoruz. Tabi giderek artıyor bu sayı. Tek uzay programı NASA değil, diğerleri de mi işin içinde? Vektör NASA'nın resmi logosu. Eğer NASA'nın resmi logosu, amblemi ve mührüne bakarsanız en belirgin objenin süzülen kırmızı obje olduğunu, o kırmızı nesne olduğunu görürsünüz.
Buna zikzak ya da vektör diyorlar, yani pergel. Eğer NASA'nın Halkla İlişkiler Ofisi'ne neden bu sembolün logo, amblem ve mühürlerinde çokça kullanıldığını sorarsanız, size bunun 1950'lerde yaratılmış hipersonik bir kanadı temsil eden bir tasarım olduğunu söyleyeceklerdir. Çok önemli değil ama belki birileri 1992'de kurulan Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos'ta neden aynı logoyu seçtiklerini de sorar. Bu arada gidip 1996'da kurulan Çin Ajansı'na neden 1950'lerde tasarlanmış hipersonik kanat sembolünü resmi logolarında kullandıklarını sorabilirsiniz. Ve Japonlara da sorabilirsiniz, Güney Korelilere de, Tayvanlılara, Malezyalılara, Meksikalılara, İranlılara, bütün bu ülkeler, hatta Bulgaristan, hepsi uluslararası uzay ajanslarının resmi logolarında pergel sembolünü kullanıyorlar. Daha da derine gidersek NASA'nın her bir insanlı uzay programlarının yamalarına bakabilirsiniz bakın. Merkür programına mesela. Merkür programı ile alakalı her logoda gizli simgelerin bariz kullanımını görebilirsiniz. Logodaki sanki 7 rakamı gibi görünüyor ve NASA'nın bununla alakalı resmi açıklaması şöyle: 7 rakamını koyuyorlardı çünkü bu Merkür programındaki 7 astronota saygı için kullanılmıştı. Ama aslında sadece 6 astronot olduğunu unutmuşlar gibi görünüyor. Yani sadece 6 Merkür astronotu vardı. Buna rağmen her logoda 7 rakamı var. Apollo logosuna bakarsanız büyük bir A harfi göreceksiniz. Bu sizin inanmanızı istedikleri şey. Bu sadece pergel sembolünün logoya dahil edilmesinin bir bahanesiydi. Uzay mekiği programına bakarsanız bakın, orijinal uzay mekiği arması üçgen bir arma. Yine pergel sembolünün kullanımını gizliyor. Belirli birçok STS görev armaları, Uluslararası Uzay İstasyonu sefer armalarının her biri pergel sembolünü logolarında barındırıyorlar. Rus Uzay İstasyonu da pergel sembolünü kullanıyor. Askeri endüstriyel kompleks şirketlerinin Lockheed Martin isimli şirketin mesela logosuna bakın. 2 pergel var. X-Prize logosu. Ames Araştırma Laboratuvarı, US Special Command, askeri alan, Birleşik Devletler Uzay Komutası ve belirli askeri uzay programlarına bakarsanız hepsi, her biri resmi amblemlerinde pergel sembolünü kullanıyorlar. O zaman akla şu soru geliyor: bu insanlar kime ya da neye bağlılık gösteriyorlar, neye hizmet ediyorlar? Bu aldatmacanın sorumlusu kim? Göreceksiniz ki Cizvitler ve Vatikan uzayla alakalı her hususta yakından alakalı oldular. Buna ilk teleskopa sahip olmak ve günümüzde de dünyanın en büyük gözlem evleri ve teleskoplarına sahip olmak da dahil. Cizvitler Cemiyeti binlerce senelik düz dünya kozmolojisini gömmeye çalışırken bir yandan da 500 senedir güneş merkezli teoriyi aktif olarak yaymaya devam ediyorlar. Rothschilds gibi insanlar ve diğer tüm bankerler, özellikle masonlar olmak üzere gizli cemiyetler, bunun yanında ve özellikle de yönetimdeki Siyonistler üzerinde hakimdirler ve derin bir ortaklıkları bulunmaktadır. NSA, CIA, FBI, Mossad, KGB, Roundtable, 300'ler Komitesi, Tavistock Enstitüsü, Lucis Trust Publishing, Bilderberg Grubu ve Yabancı İlişkiler Konsülü gibi bütün ajanslar ve hükümete bağlı düşünce kuruluşları, Amerikan Başkanlığı, Kongre, Yüksek Mahkeme, hükümet temsilciliği gibi mevzuatlar üzerinde tam yetki sahibidirler. Cizvit tarikatının Siyonistler tarafından kurulduğu söylenmektedir. Görülüyor ki bu soykırımda dahil olmak üzere tarihin en büyük bazı aldatmacaların arkasında yine aynı topluluk var. Ayrıca Masonlar da bu Illuminati elitlerine hizmet etmek üzere farklı gündemler oluşturmak için dünyanın dört bir yanına yayıldılar. Peki niye bize yalan söylesinler? David Chestov isimli kullanıcı kendi sosyal medya hesabından diyor ki, dünyanın şekli düz ise bunu niye saklasınlar ki sorusuyla sürekli karşılaşıyorum. Ve demiş ki cevap olarak, dünyanın şeklini saklar ve sahte bir uzay algısı yaratırsanız insanlara sonsuz bir hiçlik bilinci aşılamış olursunuz. Dolayısıyla insanlar ahlak ve maneviyata ihtiyaç duymaz. Onların amacı bizi septilyonda bir gezegenin üzerinde sınırsız uzayda uçtuğumuza ikna etmek. Septilyon. Bu rakamları nereden buluyorlar? Septilyonda 24 tane sıfır vardır.
14 milyar sene önce gerçekleşmiş bir patlamanın neden olduğu kozmik bir kazadan başka hiçbir şey olmadığımızı düşünmemizi istiyorlar. Bu rakamları nereden buluyorlar? Bu sonuca nasıl vardılar? Kökenimizi anlamamızı istemiyorlar ve hayatın manasız olduğuna inanmaya devam etmemizi istiyorlar. Uzaylı yaşamın gerçek olduğuna, bizi onların yarattığına inanmamızı istiyorlar. Kendilerinin bizim sahiplerimiz olduğuna inanmamızı istiyorlar adeta. Kıblemiz orası olsun istiyorlar. Uzaylı yaşamın gerçek olduğuna, bizi onların yarattığına adeta inanmamızı istiyorlar. Bizi programladıkları sayısız filmleri, şovları söylemiyoruz bile. Bu sadece basit bir düz dünya, küre dünya meselesi değil. Bundan çok daha büyük. Küre dünya zemini için ihtiyaç duydukları gerekli her şeyi önceden hazırladılar. Hatta bizi sahte bir uzaylı istilası ile veya her zaman aramızda olan uzak galaksilerden gelmiş varlıkların açıklanması ile şok edebilirler. Kim bilir? Dünyayı küreye çevirmenin bir diğer nedeni de ekstra kara parçalarını saklamak. Eğer bu geniş bir düzlük ise ve eğer Antarktika'nın ötesinde başka kara parçaları ve okyanuslar varsa, bunları saklamanın en kolay yolu dünyayı bir top gibi sarmalamak ve sanki dahası yokmuş gibi, her şey çoktan keşfedilmiş gibi göstermektir. لماذا جعلوا الأرض كروية؟ احنا راح نتكلم في حدود معينة وهو حدود العلم. إذا قلنا أن الأرض كروية فالكرة معروفة حدودها ومعروفة قاراتها وخلاص محدودة. لكن عندما نقول أن الأرض عظيمة ممتدة وحدودنا التي علمنا هي هذه القارات، لكن هل هناك غيرنا؟ نعم، هناك أمم غيرنا في هذه الأرض. الذي يسمونه القطب الجنوبي لا يوجد شيء اسمه قطب جنوبي، بل هو جوانب الأرض. ما بعد الجليد توجد بوابة عظيمة جدا الدول العظمى على علم بها، والبوابة تطل على أرض أخرى هي حضارات أخرى منها يأجوج ومأجوج. وللعلم البترول اللي هو النفط الخام الكرود أويل اللي موجود في أراضينا هو أنهار عندهم، هو بالنسبة لهم أنهار تجري فيدخل في تحت الأرض وفي باطن الأرض حتى يصل إلى أراضينا. ليس البترول هي بقايا حيوانات أو عظام أو ديناصورات من هالخرافات اللي الناس مصدقتها، ولا بقايا نباتات قديمة جدا. لا، البترول أنهار في أرضهم تجري حتى تدخل في باطن الأرض إلى أرضنا. İfadeler var. Dünya kendi etrafında Yani dönüyor. şimdi denizciler hala biliyorsun değil mi? Güneşi döndürüyorlar etrafımızda. Yani gemici takımı hala güneşi bizim etrafımızda. Tabii hesabı daha kolay. Hesabı daha kolay ve yani hele böyle gidiyor. Arada bununla onun arasında 1500 sene yok. Yok, doğru. Yok, 1500 sene yok. Fakat şuraya bakınız. Yani İdrisi'ye gidip bakınız. İnşallah bir gün kitabı Roger de çıkar ortaya. Evet. Ve İdris de Faslı bir prenstir biliyorsunuz. Şuraya bakalım. Ve bunun üzerinden gidiyor. Şimdi bu beyefendinin astronomisinin en önemli özelliği tabii Şunlara bak. bu dünyayı düz diye biliyor. Güneş etrafta dönüyor. Biliyor ama denizci dostlarım dediler ki, üstelik de St. John's College'ın hocalarıydı. Yani pek de öyle dedi, millete yüzünüzü kıvırmayın gülünce falan, biz denizciyiz dedi bir tanesi, ben hala bundan giderim dedi. Ya doğru. Küre model, sorgulayan zihinler için tam teşekküllü bir köleliktir. İnsanları Magellan'a özendirmek veya Vasco da Gama'ya özendirmek. Dünya küre olmuş, düz olmuş, üçgen olmuş, ne fark eder? Bu demek oluyor ki insanlığın kökeni bizlerden kasıtlı olarak saklandı. Erkek, kadın, çocuk çok büyük bir ölçüde kandırıldık. Düz dünya, kapalı düz dünya, genişleyen düz dünya, hatta sonsuz tavan bariyeriyle sonsuz uzanan düz dünya ya da belki de üzerimizde ve altımızda başka bir düzlemle, demek oluyor ki burası yaratıldı bir yaratıcı tarafından ve biz tasarlandık. Siz tasarlandınız ve siz özelsiniz ve bir amaçla yaratıldınız ve bu dünyaya gönderildiniz ve bizden özellikle saklanmış bir amaç. Dünyamızı ve varoluş amacımızı bilmemiz gerekmektedir. Her şeyi kontrol eden ve bu üretilmiş gerçekliği besleyen ekonomik para sistemi tarafından şu anda yutulmuş vaziyetteyiz.
birçoğumuz köle olduğunun bile farkında değil. Filmler, televizyon programları, oyunlar ile kaçmayı arzulamamız şaşılacak bir şey değil. Bu şekilde yaşamamız hiçbir zaman amaçlanmadı ve düz dünya bilgisi doğru yönde atılmış bir adımdır Allah'ın izniyle. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Was acknowledged as the first Mason. Copernicus was a Jesuit priest. Sir Isaac Newton was a Freemason. All the astronauts are Freemasons. So you can see how this lie could work if all these celebrated people are telling the same story. Nicholas Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei, and Isaac Newton, the four forefathers of the globalist heliocentric doctrine, all posed for Masonic portraits, highlighting various symbols and hand signs denoting their affiliation with the Brotherhood. Galileo poses on a Masonic checkerboard floor, Kepler with the hidden hand sign, and all four of them pose with a Masonic compass and globe while flashing the Masonic M hand sign. Sir Isaac Newton was even knighted by Queen Anne at Trinity's College Masonic Masters Lodge. An inordinate number of NASA astronauts, the current propagators of the globalist heliocentric doctrine, are or were admitted Freemasons as well.